Merhaba, ben Yalçın. Bugün sizlere Kanada'daki boşanma ile ilgili davalarda yaşadıklarım, edindiğim deneyimleri anlatmak istiyorum. Yani Kanada'daki boşanma olayı nasıldır? Velayet konusu nasıldır? Hakimlerin, avukatların tavırları nasıldır? Nafaka olayları nasıldır? Bu ilginç bir olay. Başımdan geçti. Türkiye'den farklılık içeriyor. Gelin bunları izleyelim. Kanalıma hoş geldiniz. Benim Kanada'daki boşanmam 3 yıl sürdü ve 3 yıl içinde 6 tane duruşmaya girdik. İnanmayacaksınız, 6 duruşmanın 6'sına da farklı yargıç girdi. Ancak yargıçlar birbirlerinin ne düşündüğünü bilebilecek şekilde duruşmaya geliyorlardı. Yani şöyle söyleyeyim, 3. duruşmaya giren yargıç avukatsız geldiğimi görünce dedi ki, beyefendi, sir diyor onlar, ben size avukatsız gelmeyin dedim. Nerede avukatınız? Bunlar senin boyunu aşar demiştim. Bak, ben seni koruyamam. Oysa o dememişti. Ondan önceki söylemişti. Sürekli not alıyorlar. Bu aldıkları notları bir sonra davaya girecek olan okuyor. Tahmin ediyorum. Birinci ilgi çekici nokta bu. Yine davalarda dikkatimi çeken bir şey, yargıçların dürüstlük konusuna çok önem verdikleri. Yani bir yalanınızı yakaladığında krediniz çok düşmüş oluyor. Başka bir konuyu da iddia ettiğinizde artık daha önceki konuda olduğu gibi o konuda da yalan söylüyor olabileceğinizi varsayarak ona göre davranıyorlar. Yargıçlar bir tarafın doğru söylemediğini anladığı anda hiç utangaç davranmıyorlar. Diyorlar ki hayır, senin doğru söylemediğini düşünüyorum. Kanıtla diyorlar. Davalara dikkatimi çeken bir başka konu, bürokrasiye çok fazla değer vermemeleriydi. Örneğin bir ortak mülkiyet tartışması vardı. Annemle babam her 3 çocuğuna birer ev verdi. Ancak çıplak mülkiyetlerini verdi. Yani ölene kadar onların kullanımında. Onlar öldükten sonra benim olacak. Bu tür bir uygulama Kanada'da yok. Şimdi bakın, sayfalarca hazırlık yaptık. Uzun uzun Türk hukuk sistemindeki çıplak mülkiyeti anlattık. Ki yargıç benle ilgilenmedi, bana sormadı bile. Oturmadığına göre kiraya verdin. Kira kontratını getir. Evin yarısı senin. İşin içinden çıktı, bu kadar basit bir şey. Davalarla ilgili önemli bir noktada bizim iktisat teorilerinde okuduğumuz zero sum game diye bir olay var. Yani sıfır toplamlı oyun. Bu nedir? Birinin kazancı, bir kişinin kazancı, bir kurumun kazancı diğerinin kaybı kadar oluyor. İşte bu mantık Kanada'daki boşanma davalarında geçerli değil. İki tarafın da çıkarını olacak şekilde işlemleri yürütüyorlar. Buradaki anahtar nokta şu: çocuklar daima birinci öncelikte. Nafaka konusu son derece basite indirgenmiş. Diyelim ki geliriniz $60.000 ve 2 çocuğunuz var. $60.000 karşılığı yukarıdan aşağı doğru 60.000'e geliyorsunuz. Sağdan sola doğru da kaç çocuk olduğu, 1 çocuk, 2 çocuk, 3 çocuk. İkisinin kesiştiği yerde vermeniz gereken aylık nafaka yazıyor. Eşler anlaştılar. Çocuklara sen bak, hafta sonları ben alayım dedi baba. Öyle olunca ne oluyor? Oradan çizelgeye giriyorlar. Kadın diyor ki 2 çocuk için sen bana her ay $925 para vermen lazım diyor. Adamın geliri de ortada. Dolayısıyla $925 adam veriyor hiç mahkemeye gitmeden, bir sorun yaratmadan. Bir de eşlere verilen nafaka var, biliyorsunuz. Belirli bir hayat standartına kavuştuktan sonra o hayat standartına bağlı olarak geçiş dönemini sıkıntısız atlatması için az geliri olan eşe çok geliri olan eşin verdiği bir destek oluyor. Nafakanın engellenmesi için bir evlilik anlaşması uygulaması var. O Türkiye'de de var bildiğim kadarıyla. Yine enteresan bir konu benim başımdan geçti. Avukat dedi ki senin emekliliğinin değeri ne? Ben dedim anlamadım, ne demek emekliliğinin değeri ne? Şimdi olay şu: 20 sene boyunca eşlerden bir tanesi çalıştı, bir tanesi evde oturdu. Bu 20 seneden sonra adam 35 yılını doldurup emekli oldu. 35 senenin 20 senesinde eşinin de hakkı olduğunu varsayıyor. Çünkü adam işe gidebilir, kadın evde çocuk bakıyor olabilir. Böyle bir düşünce var. Öyle olduğu için 35 yılın 20 yılını kapsayacak şekilde sizin gelirinize ortak oluyor. Ne oranda olduğunu bilmiyorum. Diyorlar ki bu adam Kanada standartlarına göre 85 yaşına kadar yaşar. Demek ki 15 sene daha emekli maaşı alacak. Eşine buradan pay vermesi gerekiyor. Bilmiyorum, biraz karışık olabilir ama mantıklı bir uygulama. Çünkü emeklilik hakkı kazanırken gelirinizde eşinizin de katkısı oluyor. Olayı biraz daha karıştırayım mı?
O sırada eşiniz de çalışıyor. Onun da emeklilik hakkı kazanıyor. Onun emeklilik hakkında da sizin hakkınız var. Aynı hesap onun için de yapılıyor. Aradaki fark birbirinden çıkarılıyor. Kim kime ne kadar vereceği belirleniyor. Biliyorsunuz Türkiye'de emekliler dul kaldıklarında, özellikle erkekler için söylüyorum, genç bir bayanla evlenirler. Adam 75 yaşındadır, kadın 40 yaşındadır. Kağıt üzerindeki evlilikte kadın adamı ölene kadar bakar. Bu şekildeki anlaşmalı evliliklerde bu emekli maaşının sanıyorum %60'ı son 3 sene, 5 sene, belki 1 sene bakmasının karşılığı olarak kadına kalır. Bu ne demektir? Bu kanuna karşı bir sahtekarlık gibi düşünebiliriz. 35 yaşındaki, 40 yaşındaki bir kadının ölene kadar bedavadan ya da bedava demeyelim ama 2-3 senelik bir emeğinin karşılığında devletten para alması demektir. Adam için önemli değil, çocuklar için de önemli değil. Çocuklar bir kere babaya bakmaktan kurtuluyorlar. Genellikle bu tür durumlarda evi, barkı, malı, mülkü, çoluk, çocuğun üzerine yapılır zaten. Sadece emekli maaşıyla kadının yetinmesi istenir. Kadın da buna seve seve razıdır. Şimdi Kanada bu durumu önlemek için emekli olduktan sonra yapılan evliliklerde eşe emekli maaşından bir pay vermiyor. Kamunun aslında haklarını koruyor bu şekilde bir kararla. Gelin biraz da avukatlardan bahsedeyim size. İlk başta avukatsız götürmeye çalıştım. Hakim beni uyardı. Dedi ki bak ben senin haklarını koruyamam. Başına bunlar gelebilir. Git avukat tut. Ben de gittim bir avukat tuttum. Bir müşterimin avukatıyla. Pasaklı bir kadındı. Saati $100'da. Mahkeme hazırlıklarımız 8 saat, 10 saat, 12 saat. Artı her yazışmada harcadıkları zaman. Binlerce dolarlık bir masrafım oldu o kadınla. Ancak mahkemede benim haklarımı korumadığını hissettim. Ve bana kalırsa sanki İki tarafın avukatları işi uzatmaya çalışıyorlardı. İşlerim aksıyordu. Çok para gidiyordu. Çok iyi bir avukat buldum. O çok iyi avukata gittim. Dedim ki ben seninle çalışmak istiyorum. Dedi ki ben doluyum. Olsun dedim beklerim. Avukat önce davamı almak istemedi. Çok kolay bir dava. Çok da kolay çözülecek bir dava. Beni beklemene gerek yok. Arkadaşıma yollayayım. O daha makul fiyata bu işi çözer. Çünkü çözülebilecek bir dava dedi. Ben inat ettim. Hayır ben seninle çalışmak istiyorum. Onun üzerine peki dedi o zaman $5.000 depozit isterim. Saatim $300. Tabii korkunç paralar bunlar. Boşanma davaları son derece pahalı. Biz bu boşanma davalarına girmeden önce Adnan adlı bir arkadaşım vardı. Dedi ki hesabını kitabını yap. Ne vermen gerekiyorsa onun üzerine bir $3.000-5.000 daha ekle. Ver kurtul. Yoksa dedi daha çok para kaybedersin. Dinlemedim haklıymış. Gerçekten daha çok para kaybettik. Bana aşağı yukarı $42-45.000 civarında bir paraya mal oldu. İkinci avukatım son derece ciddi bir adamdı. Fakat bana davayı almadan önce şunları söyledi. 3 tane şartım var. 1. Hakkın olan her şeyi sonuna kadar korurum ancak hakkın olmayan hiçbir şeyi istemem. Bunda dedi mutabık olalım yani. Evet o benim hakkım değil ama ben onu da istiyorum falan diye. Benden bir şeyler de talep edersen ben onun için uğraşmam dedi. Sadece yasal olarak hakkını ararım. Ama son kuruşuna kadar da hakkını ararım. İkincisi çocukların annesi olduğu için ve önemli olan da çocuklar olduğu için onun haklarını da senden isterim dedi. Ben onu vermem bunu vermem olmaz dedi. Örneğin emeklilikle ilgili konuyu o gündeme getirdi ilk defa. O da enteresan. Karşı tarafın avukatı emeklilikle ilgili bir talepte bulunmamıştı. Benim avukatım dedi ki sen bu parayı vermek zorundasın. Ben de dedim ki karşı tarafın avukatı istemiyor. Sen niye bunu gündeme getiriyorsun? Çünkü dedi onun hakkı bu. Bir. İkincisi iyi bir yargıça düşersek zaten o yargıç bunu gündeme getirecek. Biz gündeme getirelim. Vermek gerekeni verdi. Niye çekiniyorsun? Dolayısıyla ikinci konu oydu. Üçüncü konu çok ilginçti. Dedi ki bana sadece bir defa yalan söyleyebilirsin. Ve o yalanı ben yakaladığım anda bir daha senin davanla devam etmem. Hemen o anda bırakırım dedi. Bana hiçbir şekilde yalan söylemeyeceksin. Ve biz bu avukatla yola çıktık. Çok güzel bir savunma hazırladı. Artık davaya girmek üzereyken bana söyledi. Senin de $12-15.000 civarında borcun olacak eşine. Yani emekli maaşından kaynaklanan bir şey bu. Çocukların velayetini paylaşacaksınız. Birini o alacak, biri sende olacak. Birbirinize para vermeyeceksiniz. Ben dedi karşı tarafın avukatıyla bunları konuşurum ve anlaşırız. Bunlarda bir sorun olmaz. Ancak senin para vermen lazım dedi. Çünkü emekliliğin bir geliri var. Eski eşinin bunda hakkı var. Ve dedi bunu istersen yaşadığın süreye yayabiliriz.
Ancak dedi bu şekilde bir bağlantı sıkıntı verici bir şey olacaktır sana göre. %100 haklıydı. Tamam dedim. Gitti anlaştı. Biz bütün anlaşmaları yani daha davaya girmeden önce, son duruşmaya girmeden önce anlaşmayı yazılı olarak yaptık. İki taraf imzaladı. Sonra yargıça yolladık. Yargıç bizi içeri aldı. Bakın dışarıda bir sorunu çözdük. Biz dedim avukatlar çözdü. Yargıç döndü bana. Dedi ki teşekkür ederim anlaştığınız için. Ayrıca dedi ben zaten bu $15.000 ya da $12.500 verdirecektim. Benim böyle bir karara gitmeme gerek kalmadan sizin bunu veriyor olmanız sizin bir centilmen olduğunuzu gösterir. Teşekkür ediyorum dedi. Yani avukat aslında orada beni yargıça karşı korumuş oldu. Ev konusunda ben endişeliydim. Az önce söz ettiğim çıplak mülkiyet. Avukat o konuyla hiç ilgilenmedi. Çünkü dedi ki hayır onunla ilgili bir sorun yok. Eğer dedi ev konusunda benim düşüncemden farklı düşünüyorsa, evin yarısını dedi eşine vermesini söylüyorsa o zaman dedi yapacağımız şey bundan ders almak, nerede hata yaptığımızı araştırmaktır. Çünkü bu yargıç hata yapmaz dedi. Mükemmel bir yargıçtır dedi. Şimdi bir yandan da mahkemeye girmeden, duruşmaya girmeden önce beni psikolojik olarak yargıca karşı da saygı duyacak şekilde alıştırdı. Yani beni hazırladı. Bu da enteresan ve güzel bir olaydı. Boşanma bittikten sonra ben avukata çikolata, viski, türküz ya aldım götürürüm, şaşırırım bunlara ne gerek var dedi. Bir dedim yemek yemek istiyorum seninle. Yemeğe götürür. Ve parayı da verdirtmedi. Seneler sonra öğrendim ki karşı tarafın avukatı onun ismini duyar duymaz bizim bu davayı kazanma şansımız yok demiş. Tabii bir başka konu da Kanada'da evlilik haklarının doğması için resmi olarak evli olmak gerekiyor. Belli bir süre karı koca gibi yaşadıysanız ve bunu taraflardan biri kanıtlayabiliyorsa bir tür boşanma davası orada oluyor. Yani resmi olarak evli değilsiniz ama resmi olarak boşanma söz konusu oluyor. Ortak yarattığınız bir değerler oluyor ortada. Bir parasal konular oluyor. Bu çünkü birlikte yaşamak 5 yıl, 10 yıl, 15 yıla kadar sürebilir. Dolayısıyla sizi birçok bakımdan common law diyor yani toplumun nezdinde evli saydığını gösteren bir açıklamada bulunuyor. Oradaki evlilik illa kağıt üzerinde evlenmek şeklinde olmayabiliyor. Ve bu devlet tarafından tanınıyor. Bizim Kanada'daki boşanma işlemlerimizden sonra biz Türkiye'ye başvurduk. Yani oradaki boşanma kararı Türkiye'de de yargıç tarafından kabul edilsin istedik. Türkiye'deki davada velayet annenin üzerine verilecek dendi. Vermeyi kabul ettiğim miktarla nafakaya sayıldı. Dolayısıyla sorun bu şekilde çözüldü. Boşanma ile ilgili konular bunlar. Bir de evlenme ile ilgili konu var. Onu da başka bir videoda anlatırım. Evet, bugün sizlere Kanada'daki yargıçlar, avukatlar, boşanma sistemi, nafaka konularında kendi yaşadığım deneyimlerden yola çıkarak bilgi vermeye çalıştım. Bunun kime ne faydası olacağını bilmiyorum ama ilginç bir konu olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Tutkuyla yaşayın, sevgiyle yaşayın, mümkünse aşk ile yaşayın ama umutsuz yaşamayın. Hoşçakalın. Türkiye'deki egemenliği tartışmalı adalarla ilgili videoyu bir an önce çekeceğim. Birincisi bu. Bir soru cevap videosu yapacaktık. Onu da herhalde bir hafta içinde hazırlayacağım. Dolayısıyla şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.